Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türk kahvaltısı gibisi yok. Hangi ülkeye gidersen git, ister kruvasanını yiyor ol, ister krep yiyor ol. Ama Türk kahvaltısı gibisini yok. Hayatta bulamazsınız. Ben bulamıyorum. Ben şimdi 6 yaşımda gittim ya. Ben Türkiye'de direkt Mahmut Efendi cemaatine girdim. Annem Müslüman oldu, bizi aldı falan çocuk yurdundan burada. Biz 2 yaşına, 6 yaşına kadar ben yurtta büyüdüm. Ben onun sofisiydim, şimdi o vefat etti. Ben şimdi menzil sofisi oldum. Böyle bir Arap çavızlık okudum falan filan. Çok enteresan bir hayat hikayesi var, farklı bir kişilik. Benim Moldova'da merak ettiğim yerlerden birine geldik. Pushkin evi. Herkese günaydın. Arkadaşlar biz dün gece Kişinev'e geldik. Burada ufak bir şehir turu attım ben. Sizlere de söylemiştim zaten, Kişinev merkezi bir dahaki videoda geziyor olacağız demiştim. Airbnb'de güzel bir evde kaldık. Andy's Pizza'nın orada. Evin linkini de aşağıya bırakırım. Ev sahibi Lula dünyalar tatlısı bir kadın. Bu gece kalacağımız ve yarın gece kalacağımız yer için de yardımcı olabileceğini söyledi. 5 kişi için gayet uygun evleri var. Fiyat olarak bizim için hostelle aynıydı. Kişi başı 500'er Türk lirası vermiş olduk. 250 Moldova leyi. Şimdi caddede yürüyoruz. Hostel bakacağız. Booking üzerinden bazı odalar dolu, son yatak falan filan diye gösteriyordu. Bir bakacağız bakalım neler varmış. Yollara düştük tekrar. Burası çok sakin bir yer. Şimdi burayı göstermek isterim size. Bizimkiler yürüyorlar. Bazı Türk markalarını gördük. Koton vardı, Waikiki vardı, Defacto vardı. Birçok yerde banka var. Eğer exchange işiniz varsa, döviz işiniz varsa çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz buraya geldiğinizde. Sadece kahvaltılık olarak çok fazla hamur işi vardı. O biraz rahatsız etti açıkçası. Sürekli hamur işi yiyor olmamız. Yani az önce gittiğimiz bir yer vardı. Orada böyle bir salata, işte patates kızartması vesaire bir şeyler söyledik ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Türk kahvaltısı gibisi yok. Hangi ülkeye gidersen git, ister kruvasanını yiyor ol, ister krep yiyor ol. Ama Türk kahvaltısı gibisini yok. Hayatta bulamazsınız. Ben bulamıyorum. Caddelerde yürümeye devam ediyoruz. Size bahsettiğim o işte birçok yerde Defacto, Waikiki var dediğim yerler buralar. Çok tatlı bir dükkan var burada. Orayı da size göstermek isterim. Ayçiçekli. Çok güzel duruyor. Şuradan böyle bir parka doğru giriyorsunuz. Parkın aşağısında böyle kafelerin olduğu güzel yerler vardı burada. Arkadaşlar hostelimize doğru gidiyoruz, bakalım nasıl bir yer. Hadi. Saat 3'ü, olsun 3'ü çıkıyorsunuz. Sağır mıyız? Çantası küçük de gelebilir. Merve'nin ki zaten çantası lazım. Çok şey yapma. Burası. Aparatı da takacaktım, takamadım. Küçük bir asansördeyiz arkadaşlar. Açımız birazcık dar. Hostele geldik. Çok sıcak ya. Evet ya, bugün en sıcak gün bugün ya. Kaçıncı kat? 4. AVM içinde olan yer burası mıydı? AVM girişi ayrı aslında. AVM'den geçiyor ama çıkışta oradan Biz şu an direkt çıkıyoruz. hostelin içine giriyoruz. Çok iyi. 3 mü 4 mü? Yavaş çıkıyor baya. Çok zorlu bir aparat. Çıkartma hiç. Geldik. Nasıl para burada? Aa, para birimleri var burada. Ha, direkt resepsiyona geldik. Bak şeyler, haritalar varmış. Rica ederiz. Bundan bir tane alıyorum. Hello. Five oda demeyeceğim. Five. Do you have a 5 bed? 9. 2 women, 3 men. I can propose to you like family rooms. For you two, it will be 600. Merit. Single. So there are all single beds, but we can make like this: you two like women in one room, and the three in another room. Oluyor. The price will be 600 for 2 people, 800 for 3 people.
İki kişi için 600 şey, 3 kişi için 800 yani toplamı 8. 2 kişilik oda bir tane var, 3 kişilik oda bir tane var. 5 kişilik. 5 kişiye sorsana. Yok. 9 numara boş değil miymiş? Can we stay another room, not family? It will be different rooms. How many people, how many people? Every people is different. 6 bedroom dorm Aha. 6 and yataklı 4 olan. bedroom dorm for women. 4 bedroom, 4 For bed, women, 4 yatak but kadın different var. rooms will be. Ve diyor 6 yataklı erkek var. Family room, Yes, family room. 600 for 2 people and 800 for 3 people. 600 ile 800 hepimiz bölebiliriz bence onu. 800 artı 600 Kanka ekleyelim. bölelim hepsini verelim işte ya. 2 odanın fiyatında. Ne kadar yapıyor? 1400 İki yapıyor. odanın- 1400'ü 5'e böleceğiz işte. 2 odanın toplamı ne kadar? Ya 2 kişiye 600, 3 kişiye 800 Tamam, diyor da topla hepsini, toplam için bir şey. 1400. Tamam 5'e böl abi. Böl 5. 1405'e bak. Total 1400 lei. Is it true? Kişi başı 280 lei. İyi iyi tamam. 500 değil yani. 560. 560. lei. Doğru. 2 gece, bu 2 gece fiyatı mı? Hadi. 2 gece fiyatı. Şimdi bize odamızı gösterecekler. Bakalım ortak alandayız. Çantalarımızı bırakıyor olacağız. Yani 2 gece için muhtemelen 2800 lei vereceğiz. Yani 2 kişi, bir kişi 2 gece boyunca 1560 veriyor olacak. O da 1020 liraya tekabül ediyor. Temiz tatlı bir yere benziyor. Merkezi aynı zamanda. Fiyat olarak da uygun. Tamam hadi anladım ben 3 kişi gibi yani. 5 kişi This demedim. one you can stay now and another one room it will be one is Ha, burada kalabilirsiniz diyor da bence buraya eşyalarımızı bırakırız. Eşyalarımızı koyarız yere. Eder. Odayı tutacağız ya. Nasıl Bahadır Türkçe'de? Abi Andrei Türkçün ya. Abi inanmıyorlar ama çoğu Hiç inanmıyor. inanmıyorum ki ben sana. Benden daha çok Türk gibi konuşuyorsun. Burada doğdun, Türkiye'de mi büyüdün? Aynen. Burada 6 yaşında buradan gittim, 17 yıl yaşadım orada. Adım Fatih. Ama orada ismim Nerede yaşadın? Beşiktaş, Mecidiyeköy. Gerçek adın ne? Piotr. Piotr. Niye Fatih diyorlar sana? Mahmut Efendi diye biri var. O benim ismim bu arada. Öyle mi? Efendi bu Cemal. Aynen. Fatih Teki. Fatih Teki. Abi görmem. Ben onun sofisiydim, şimdi o vefat etti, ben şimdi menzil sofisi oldum. Öldü evet. Şaka. Burada mı? Efendim? Orada ne yapıyorsun şu an? Şu an burada, ben buradayım artık. Berber Burada geri dedin. döndüm. Berber misin? şurası, Yakın. Ha, sahibi misin oranın? Yok. Çalışıyorsun Ben burada blogerim. Önceden benim 5-6 dükkan vardı, kapattım. Şimdi relax. Cidden. Peki burada ne yapıyorsun mesela tarikatla alakalı olarak? Bizim burada menzil dergahımız var. Var mı burada? Cuma için Hadi. var. Cami Cuma namazı şeyde var, Albüşara var. Bir şey soracağım. cami var mı? Bağlantı ne? Ben anlayamıyorum. Sen Moldova'da Türk- cami yok mesela ama... Cami olmaz kanka burada. Ama bir Kesin tarikat yok. var. Ya cami şimdi resmi bir şeydir, ezan okunur resmi falan. değil. Ama Öyle orada mi? mesela Albüşara'da büyük bir mescit var, Sen onu- herkes oraya gidiyor. Bizim de ayrı bir tane menzil evimiz var böyle, dergahımız, villa gibi. Havuzu falan var. Biz oraya gidiyoruz. Cuma'yı o zaman orada mı yapıyorsunuz? Cuma'yı orada kılıyoruz. bugün biz. konuştuk. Biz hepimiz Cuma'yı orada kılıyoruz. Camiye Cami bulamadık, var. yıkılamadık. yemin Ne ediyorum. diyorsun? Neyse Allah niyetinizi biliyor o yüzden. Cami artık Cuma kılalım Moldova dedik ama yok. Olmadı gelirsin bir çay içersin dükkanda. Nerede Şey olur? yazın bana. Burada şeyde kalıyorsun. Instagram'dan bulun. Ha oraya gir bakalım. Ver ben yazacağım. Hadi. Lastiklerim de çok iyidir abi sağ ol. Sen bizi yiyorsun oğlum. Bana. Yo vallahi. İnternetten Sen Türk gibisin Ben kardeşim. pasaportumu dükkanda gösteririm sana. Vallahi al. Yazacağım. Ya sen görüyor musun? Artık Türkiye'ye gelmiyor musun? Kanka al bak. Şu değil mi? Hop. Oo. Hop. Aynen Ben burada kanka bu. şey de gördüm. Kadınlar da berberlik Burada yapıyorlar. zaten kadınlar berber daha çok. Evet. Burada öylemiş çünkü. Erkeğe tıraş ediyordu. Ama şimdi burada Söyle, moda yazar oldu. mısın? Moda oldu. Barber shop burada moda oldu. Mesela Türkiye'de ben yapmaya başladım böyle 8 ay yapamadım daha. Ben bir 17 yıl yaşadım. Sonra Türkiye'den dışarı çıkınca Rusya, Soçi falan yapınca geri döndüm. Dedim Allah'ım var hani herkes koşturuyor sinirli böyle. Bir şey dedim yapamadım yani. Bir 8 yıl dedim geleyim benim memleketime dedim. Burada Geldim nasıl? evlendim 2 tane de evlat. Aile. Maşallah. Eyvallah bro. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Süpersin. Evlisin ha? Aynen kanka. Evli gibi durma adam ya. Çaktım Vallahi. Yaş kaç senin? 28. Aynı yer. Aynı yaş. Aynı yaş. Peki dövmelere bir şey demiyorlar mı? Kanka ama bu öyle bir ara ben
Ben şimdi 6 yaşımda gittim ya. Ben Türkiye'de direkt Mahmut Efendi cemaatine girdim. Annem Müslüman oldu, bizi aldı falan çocuk yurdundan burada. Biz 2 yaşına, 6 yaşına kadar ben yurtta büyüdüm. Sonra orada beni bir iyileştirdiler. Böyle bir Arapça hafızlık okudum falan filan. Sonra ayağım kaydı. Arapça biliyorsun o zaman. Okumayı biliyorum aynen. Evet. Sonra ayağım kaydı. Sonra bir 5 yıl ben gittim. Unuttum. Yani aklıma hiç ne namaz Başka bir ne karakter Kur'an. oldu yani. Sonra Rusya'da bir şeyler oldu. İşte artık buraya geldim yani. Şu an berber, şu an şey böyle ipte sallanıyorum. Yani gidiyorum tövbe şey yapıyorum bir daha savaş yani. Şu an Mücadele. nefisle savaş Nefisle yapıyorum. mücadele. Aynen. Tek amacı insanoğlunun. Bu nefsiyle savaşması. Aynen Evet. öyle. Sigara istiyor ya, sigara istediği anda değil, bir 5 dakika sonra içmesi önemli olan. Aynen öyle. Kendinden, O nefse zaten terbiye erkek etmek. adam dediğin odur. Kendi Nefsine hakim. nefsine hakim olandır. Helal Yani olsun. böyle erkeğim diye gezenler değil de Aynen öyle. kendinden vazgeçenler. Süpersin. Kendine Çok bakıyor. Fatih. Oraya çayımızı Adamsın içeceğiz. inşallah. İnşallah, Geleceğiz, inşallah. geleceğiz. Bak buradan sola iniyorsun. Tamam. Sağ yapıyorsun hemen. Görürsün sağda. Tamam geleceğiz mutlaka. Kaçta kapıyor? 8'de. Tamam. Her gün buradayım. Okey. Hadi görüşürüz. Çok ilginç bir kişilik ya. Aa süpersin. Çocuk burada berbermiş, Menzil tarikatından. Hani ismini söyledi, buralı. Bir bakıyoruz, ismi Menzil tarikatından verilmiş çocuğun. 28 yaşındayım, evliyim diyor, gel git yaşıyorum. Çok enteresan bir hayat hikayesi var, farklı bir kişilik. Bir anda yolda durdurdu, otostop çekiyorsunuz dedi. İnanılmaz. Arda kaldı. Biliyor kanka. Ne yapması gerektiğini. Aynen. Biliyor. Merhaba arkadaşlar. Helal olsun. Bugün rehberimiz Sadık, nereye gidiyoruz? Müze, şehir müzesi. Şişinev Şehir Müzesi. Hadi bakalım. Orada kent tarihi hakkında bilgi alacağız orada. Alalım bakalım. Enselerimi aldırırım. Aynen. Sadık şu an haritadan kalacağımız, gideceğimiz müzeyi bulmaya çalışıyor. Şu soldaki yer ya. Her yer birbirine benziyor çünkü. Haritayı göster istersen. Harita çok güzel. Gösterelim. Kanka şurası. Kaldığımız hostelde şöyle bir müze bulduk. Burada renk renk ayırmışlar. Yemek yenecek yerler, müzeler, işte şarap yerleri, barlar, parklar hepsi ayrılmış teker teker. Şehrin kalbi muhtemelen burada bence. Tarihi yerler daha çok burada diye düşünüyorum. Orada değil, onun bir yanı. Şimdi biz bir yere geldik ama ya kapalı, restore edilen yer ya da bir alt tarafı, tam emin değilim. Bakıyoruz şu anda. Bakalım. Nasıl olabilir ya? Aşağıda. Nerede yazıyor? Aa, şehir müzesi restorasyondaymış şu anda. Biz acaba aşağıda mı bunun girişi diye düşündük ama kapalıymış. Burada arkadaşlar şehirde dikkatimi çeken diğer şeylerden bir tanesi de böyle güzel parklarının olması. Gerçekten peyzaja önem verilmiş. Tatlı yürüme yolları görebiliyorsunuz böyle bu şekilde. O zaman devam ediyoruz. Aferin. Kalıyor ya. Burada. Bugün biraz kalabalık yollar. Hafta içi aslında cuma. Gün içerisinde büyük bir kalabalık var. Ben burada pazar günümü geçirmeyi çok isterdim ama maalesef ki zamanım biraz daha dar olduğu için yapamıyorum onu. Hava bir sıcak bir soğuk, bir kapatıyor bir açıyor burada. Şöyle yürümeye devam edelim bakalım. Güzel yapıların arasından geçiyoruz. Size de göstereyim ben. Tatlı yerler var. Benim Moldova'da merak ettiğim yerlerden birine geldik. Pushkin evi. Ünlü Rus şairi Pushkin'in sürgün yıllarında Çarlık yönetimi tarafından sürgün edildiği yıllarda kaldığı ev. Hükümet hakkında alaycı şiirler yazdığı için Pushkin'i 3 yıl süreyle buraya sürgün etmişler, sürmüşler diyeyim size. Ve burada 160'ın üzerinde şiir yazmış kendisi. Saat 10'da açılıp 4'te kapanıyor. 1920-1923 yılları arasında kalmış kendisi burada. Aynı zamanda sürgün yıllarında yazdığı eserlerin ilk baskıları da burada sergileniyor. Bu evin dokusu olduğu gibi korunmuş. 1948'deydi sanırım. Epey eski zamandan beri burada duruyor. Bir girelim bakalım ne varmış Pushkin'in evinde. Şöyle geçiyoruz içeri doğru.
Burada bir giriş var gibi ama bakalım. Where is the entrance? Where is the entrance? In this side. Okay, thank you. Bakalım. Yes. Aha. Okay, thank you. İçeride. Çok güzel binalar varmış bu arada kaldığı sokakta. Bakalım, şöyle devam ediyoruz. Şurada çift kapılar. Benim burada dikkatimi çeken şeylerden birisi Moldova'da evlerin hep çift kapılı olması. Bakalım. Ha, burada da direkt müzesi diye yazmışlar zaten. Yetişkinler için 10 lei diyor. Öğrenciyseniz 5 lei veriyorsunuz. Zili çalınız giriş yapmak için. Çaldık. Bakalım, fotoğraf çekmek de 10 lei diyor bu arada. Bakalım. Geliyorlar müziği açmak için. Hello. Thank you. Geldik müzeye. Ticket? Okay. Biletimizi almaya geldik. Sorry. Evin içine girdiğimiz zaman şöyle eskilerden objeleri saklamışlar. Şu yazıyı çeviremiyorum maalesef ki. Pushkin eşyalarıyla alakalı bir şeyler yazılıyor. Tablolar olduğu gibi korunmuş. Burada kare kodlar koymuşlar hep. Yazılmış mektuplar var. Muhtemelen sürgün yıllarında yazıldığı mektuplar. Yine kendisinin burada bir büstünü görüyoruz. Pushkin'e ait. Çok kasvetli bir oda aslında. Çok ağır, çok kasvetli. İnsan böyle yerlere geldiği zaman biraz garip hissediyor yani. Ben kendi adıma baktığımda. Şimdi düşünsenize, kaç sene önce Rus bir şair ülkesi için yazdığı şiirlerden dolayı 3 sene farklı bir yere gönderiliyor. Sonra şuralarda oturuyor. Tıraşın oluyor. Tıraş seti var burada. Burada bakım yaptığı bir yer var. Burada kişisel eşyaları da var. Bunlar olduğu gibi ellenmeden bırakılmış burada. Hep numaralandırılmış. Numaralandırılmaların yazıldığı bir yer var mı diye bakıyorum ama şurada tek tek yazmışlar hangisinin ne olduğunu. Bunlar da muhtemelen burada yazdığı şiirlerdir diye düşünüyorum. Fransızca olarak mı yazmışlar bazılarını? Şurada Fransızca bazıları yazıyor, bazıları Rusça yazıyor. Hiç çeviremiyorum onları. Jean-Jacques Rousseau. İlk basın var mı acaba bunların arasında? Çok güzel değil mi ya? Can you explain to museum as a English? Can you explain to museum as a English? Oh, really? Okay. Bu sürgün evi. Sürgün evi mi? Burası sürgün evi. 3 sene kaldığı sürgün evi burası. Emin misin? Evet. Rus çarlığı. Çünkü ben de okuduğumda şey diyordu, Moldova kişinin evde yazlık satın alıyor, orayı da müzeye dönüştürüyorlar. Hayır, hükümet için alaycı şiirler yazdığı zaman Çarlık yönetimi onu 3 seneliğine buraya sürgün etmiş. 160'tan fazla şiir yazmış. Çoğunun ilk basını buradaymış. Yazlık da olabilir ama bu ev sürgün evi. Bakalım tekrar. Muhtemelen bunlar yine o dönemlerde yazdığı şiirler. Ama burada ben de... Burada bana soruyor bana. Burada kamera yok, bunlar kamera gibi geziyor. Anlamadım. Ne bileyim. Ben az önce kadına sordum. Dedim ki İngilizce olarak müziği anlatabilir misiniz bana dedim. No dedi. Поздно пришли, могли бы экскурсию на английском языке заказать. Umarım çalışır Translate. Bakalım bir. En son bunu sormuşuz. Russian.
Вы просто могли бы заказать экскурсию на английском языке. Вы просто поздно пришли. У нас музей работает до без 15:04. У вас мало времени. Bakalım ne diyor ablamız. İngilizce bir tur rezervasyonu yaptırabilirsiniz. Geç geldiniz. Müzemiz 7:45'e kadar açık. Fazla vaktiniz yok. 4:45 demek istiyor herhalde. Okey. Şansımızı deneyelim. Müzeyi Rusça olarak anlatabilir misin hızlı bir şekilde? Нельзя быстро описать музей Пушкина. Это нереально. Это как минимум полчаса времени. Сейчас. Сейчас. Pushkin Müzesi'ni hızlı bir şekilde tarif etmek imkansız, gerçekçi değil, en az Okey. yarım saatlik bir zaman. Okey. Biz biraz hızlı geldiğimiz için. Sadık, İngilizce bir turla gelebilirsiniz ama bunun için geç diyor. Sen Rusça bir şekilde hızlı bir şekilde anlatır mısın diyorum. Anlatamam diyor. Burası büyük, özel falan şey dedi işte. İmkansız şu an bu sürede anlatmam dedi. Yani ben bu ülkenin turist sevdiğini düşünmüyorum ya. Yok turistler Yani üzgünüm, Moldovalı izleyenler de olacaktır, burada yaşayanlar da olacaktır ama ben iyi elektrik alamıyorum galiba ya bazı yerlerinden buranın. Kendi insanına şey yapıyorlar yani. Tabii kayırıyorlar bence. Daha çok Slav Mesela ben burayı merak ettim. Çok merak ettim okuduktan sonra daha çok. Belki çok ilginç şeyleri var hiç anlatmıyor. Tabii canım, Hiç dakika mesela anlatmıyor. pullar var, silahlar var, farklı yerlerde fotoğrafların hikayesi var. Evet. Ama hiçbirini bilmiyoruz, sadece boş geziyoruz yani. Evet. Müze dediğin bu değil ki müze gezmek dediğin. İşte internetten bakmamız lazım. Tabii. Ama bunların o kadar açıklaması internette olmaz. İngilizce de yazmıyor ya mesela çoğu Rusça, bazen Fransızca. Bak Fransızca Rusça karışık yazmış mesela. Dediğin gibi de sen mi demiştin kamera gibi gerçekten. Şey yapıyor, takip ediyor. Rozetleri var burada. Armalar, rozetler, fotoğraflar böyle dolu dolu bir oda. Şey de garip mesela fotoğraf çekeceksiniz diyor 10 lei. Girecekseniz de buraya 10 lei. Zaten fotoğraf çekeceğiz girdiğimiz zaman direkt 20 lei de ister çekelim ister çekmeyelim. Burada çalışanlar da sürgün edildiği ev değil, buraya geldiğinde yaşadığı ev diyorlarmış. Ne kadar doğrudur bilmem. Yani hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış. Güzel bir mutfağı var şöyle. Lavabosu da çok estetik bu arada. Baksanıza. Küçük bir ev. Yazılarını yazdığı yer. Şu eve giremiyormuşuz sanırım. Burası mı kapalıydı? Değişik, enteresan mı ya? Şuraya giriş var mı? Orada şey var, büstü var. Oraya bakabilirsin. Bakalım. Bir büstünü içeride görmüştük. Burada Pushkin'in bir tane büstünü görüyoruz. Büstünün önüne de şöyle çiçekler bırakılmış. Şöyle Pushkin evini de gördük. Dediğim gibi iki farklı rivayet var. Biz hangisinin doğru olduğunu bilemedik. Siz doğrusunu biliyorsanız, daha önce duyduysanız söylerseniz seviniriz. Kimisi 3 yıl boyunca sürgünde kaldı diyor. Kimisi de tam tersi buraya geldiğinde tatil zamanlarında kaldığı ev diyor. Artık hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır bilemiyoruz ama bizim bildiğimiz şey Pushkin'in zamanında yaşamış olduğu evde şöyle bir nefes aldık. Şimdi gündüz gezimizi tamamladık. Biraz hostelde dinlendik. La Placente diye bir restorana geldik. Yemek yemek için. İsterseniz şöyle bir menüyü inceleyelim birlikte. Neler varmış. Bir fiyatlarına bakalım. Kahvaltı kısmı. Şurada şöyle çok güzel hamur işleri var. Burada işte mezeleri, salataları vesaireleri. Ahmet bir tane bundan almış. 80 lei, 160 lira. 1'e 2 oranımız.
Biz Fatmacığımla birlikte 2 tane şu tavuk çorbasından söyledik. Bayağı güzelmiş bunun tadı. İçinde domuz eti bulunan çorbalar vesaire de var burada aynı zamanda. Ben şöyle bir tane de yanına tavuklu salata söyledim. Ne kadar diyor? 95. Yani 200 Türk 190-200 Türk lirasına falan geliyor hemen hemen. Bu da 130 liraya geliyor bize göre. Bakalım güzel tavukları var. Tavuğu mesela 240 lira. Fiyatlar bir tık yüksek ama çok lezzetli dendiği için geldik buraya. 230 liraya geliyor bu tavuk. Hamurdan çok. Şöyle bakalım. Tavuk yüksek dediğim gibi bazı fiyatlar ama şöyle peynirli bir mantı var 150 lira. Peynirli patatesli mantı var 150 lira. Bunda domuz eti var. Şunu yemek istedim ama sarma. Bu da domuz etliymiş yine aynı şekilde. Bakalım. Ahmet nasıl söyledi? Hangisi de Ahmet? Ha, neyi söyledi? Şunu mu? Tavuk söylemiş ona. Harika. Sağ Tatlılarını da beğeniyorum ben bu arada buranın ya. Yeni mi? Yeriz vallahi. Güzel tatlı yapıyorlar. Evet. Şu ne? Vişneli yine. Aa bu çok iyi duruyor ha. Bu da iyi duruyor, şu da çok iyi duruyor. Lokma gibi bir şey mi acaba bu? Lokma üstüne böyle vişneli yoğurtlu sos gibi bir şey yapmışlar. Bakalım. Ne şundan denemek istiyorum ben. Değişik küçük bir kurabiye varmış. Bakalım bizim siparişimizi bekliyoruz. Gelsin siparişlerimiz. Ondan sonra bir karnımızı doyuralım. Sonra yavaş yavaş şehirde yürümeye devam edeceğiz tekrar. Afiyet olsun. Ben de diyorum gece izleyeyim bari. Ahmet afiyet olsun. Çok güzel. Fatmacığım afiyet olsun canım benim. Nasıl tadı? Çok güzel. 5 dakikada Bakalım ben de deneyeceğim şimdi. bir de şey onlar ya. Çok güzel duruyor ya. İlk siparişi veren benim ha. Biliyor musun? Ben burada. Siparişi ilk ben verdim. Demek ki çok zor olması gereken bir şey söyledin. Ne söyledin? Mantı söyledim bir de şey. Sizin geçen yediğinizden balık kokuyor oluyor ya. Ben onu sevmedim. Ben onu hiç sevmedim. Öyle bir şey perçipert. Ben yardım edeyim mi? Bak sen, ya oğlum sen niye hamur işiyorsun çocuk? Güzel. Ama gerçekten yok baktığında. Benim de yok. Tavuk suyu çorba gayet güzel. Yanına yoğurt vermiş. Bu yoğurt gibi değil de bir sos gibi mi? Süzme yoğurt gibi değil mi? Bravo gibi. Hatta sevme işini geçti gibi yani. Biber çok acı Doğru duruyor. canım, onun yememesi lazım hamuru haklısın. Çorba içmişsin. Öyle mi? Ne içiyorsun? Güzel beğendik. Yemeğe devam. Mevzu bak şimdi. Hayır. Çocuğa dedim mevsime hakim Yeme. olacaksın. O anda yemek yemeyeceksin. Bırak onu tamam. Berber çocuk. Yesin ya. Bekle. Bekle. Berber nefsine hakim olur mu? Hadi bekle. 5 dakika sonra gel. Şimdi çorbalarımızı içtik. Patlıcanın mantısı geldi. Ben bizim söylediğimiz benim değil mi o? Evet. Ve Ben hiç benim de beğenmedim salatam ya. geldi. Ve bu aralar çok sağlıksız yemekler yediğimi söylemiştim sabahleyin videoda. Bakalım şu an böyle daha sağlıklı brokolili, marullu, tavuklu, domatesli, güzel soslu bir salata yiyor olacağım. Bakalım nasılmış. Aynen. Balık ya. Demek ki balık değil. Hayır. Hayır, bunların tavuğu böyle yani. Tam da yumurtayı Güzel, güzel, fena değil, güzel. Bunların tavuk dediğini tavuğu böyle demek.